Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu kedi kuyruklarını çalışacağız. Daha önceden kedilerin baş bölümünü çalışmıştık. Bu videoda ise kedilerin kuyruklarını çalışacağız. Yine yapımı çok kolay, çabuk ilerleyen, çok da keyifle örülen bir model. Yine ip kalıntımız yok. Gayet temiz bir şekilde çalıştık. Ben yine aynı iplerimi kullandım. Bebe ipi kullandım. Ve size göstermek amaçlı gri krem çalıştım. Siyah ve kremle rahat görünmez diye bu çalışmalarımı gri ile yaptım. Hemen şöyle şablonumu göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şablona bakarak sayılarını sayarak ördüğümüz bir model. Önemli olan burada iplerin nasıl görünmeyeceğini ve karmaşık bir şekilde örmeyeceğimizi gösterebilmem. Ben bu şablonu videonun sonuna Instagram hesabımda profilimdeki öne çıkan bölümlerde hikayeler var. Orada şablon bölümü var. Oraya tıkladığınızda hemen bu kuyruk şablonunu orada göreceksiniz. Oradan ekran kaydı alıp uygulamalı bir şekilde yapabilirsiniz. Çıktısını alıp her bir sırada şöyle kalemle bir çizgi çekerseniz şaşırmamış da olursunuz diyorum. Ve hemen tığ numaramdan bahsetmek istiyorum. 3 milimlik tığ numarası kullandım. Ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Hemen aklıma gelmişken videonun ilerleyen bölümlerinde tam şu bölümde aynı sırada 6 sıra yapacağız dedim. Ama 6 sıra yapmıyoruz. 4 sıra yapıyoruz arkadaşlar, aynı sırayı. Zaten videoda o hatırlatmayı da yapacağım ama yine de baştan söylemek istedim. Ve hemen şöyle ölçüleri vermek gerekirse şöyle arkadaşlar 12 santim, 12'ye 12 santim arkadaşlar motiflerimin ebatı. Kedi başı motiflerim de aynı şekilde 12'ye 12. Bu şekilde ikisini beraber çok güzel çantalarda, yeleklerde, hırkalarda, sizler nerede isterseniz bebek battaniyelerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, isterseniz bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Biliyorsunuz ki beğeniler çok önemli videoların öne çıkabilmesi için ve lütfen o beğen bölümüne basmadan videoyu geçmeyin diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle ipime bir düğüm atıyorum ve toplamda 30 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 bu şekilde 30 tane zincir çekip dönüyorum. Toplamda 30 tane zincirimi çektim. En son çektiğim zincirden tırnağımla tutuyorum. Bir zincir çekiyorum ve tırnağımla tuttuğum zincire batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle tek tek zincirlere batarak sık iğneler yapıyorum. Toplamda sık iğne sayım 30 tane olması gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar tek tek zincirlere batarak sık iğne yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 30 tane sık iğnemi bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Hemen dibine batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. İkinci sık iğnemde batıyorum, ilmek alıyorum. 2 ilmeği kapatmıyorum. Hemen şöyle gri ipimi alıyorum. Şöyle burası arka taraf olduğu için şöyle arkadan getiriyorum ve gri iplikle kapatıyorum. Şöyle bu krem ipi de şu şekilde öne doğru alıyorum. Sıkıştırarak ve şöyle krem ipi de altta yürüterek sık iğneler yapacağım gri ile.
Toplamda 26 tane gri iple sık iğne yapacağım. Şöyle görüyorsunuz, bu kremi de arada yürütüyorum. Tek tek batıyorum ve toplamda 26 tane gri ile sık iğne yapıp dönüyorum arkadaşlar. 25 tane sık iğnemi yaptım. 26.'ya batıyorum. Kapatmıyorum. Hemen bakın, griyi öne aldım. Kremle kapattım. İpimi sıkıştırdım şu şekilde. 2 tane kremle son sık iğnelerimi yapıyorum. Bir, sonuncuya batıyorum. Biraz elim sıkılaşmış, zor batacağım. Evet, 2. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi 2 tane kenarlara 2'şer tane krem yaptık. Ortada 26 tane var. Bir zincir çektim. Yine 2 tane krem yapıyorum. İkincide ipimin rengini değiştiriyorum kapatmadan. Bakın, şimdi arkada bırakıyorum çünkü burası ön. İplerim arkada kalacak. Gri ile kapattım. İpimi sıkıştırdım ve arkada yine krem ipimi yürütüyorum. Yine aynı şekilde 26 tane gri ile devam edeceğim. Bu sırayı, şu anki sıramız ikinci sıramız, 3 sıra bu şekilde öreceğiz. Yani 2 tane krem, 26 tane gri, 2 tane krem şeklinde toplamda 3 sıra öreceğiz. Şu anda ikinci sıradayım. Bir sıra daha örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben bu sıramı bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. 2 krem, 26 tane gri, 2 krem, 3 sıra ördüm. Şimdi bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. 2 tane krem sık iğnemi 3 taneye çıkarıyorum. 1, 2, üçüncü de ipimin rengini değiştiriyorum. Griye geçiyorum. Kapattım. Şöyle ipimi sıkıştırdım. Yine ipimi arkada yürütüyorum. Şimdi burada toplamda 24 tane sık iğne yapacağım. Bir alt sırada 3 sıra 26 yapmıştık. Şimdi 2 tane griden eksiltmiş olduk. Toplamda 24 tane sık iğnemi yapıp dönüyorum. 23 sonuncu 24'ü kremle kapatıyorum. Bakın, kreme geçtiğimde griyi bırakıyorum örmeyi, yürütmeyi. Sadece kremle 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu sırada ne yaptık? 3 tane krem, 24 tane gri ile sık iğne ve 3 tane kremle sık iğne yaptık. Bu sırayı bir kez daha tekrar edeceğiz. Bir sıra daha aynı şekilde öreceğim. Yani 3 tane sık iğne, üçüncü de renk değiştiriyorum. Burası ters olduğu için öne alıyorum. İpimi sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Evet. Daha sonra ipimi altta yürüterek 24 tane sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Daha sonra yine 3 tane sık iğne ve bu sırayı bitiriyorum arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde griyi bırakıyoruz. Kremi tek başına örüyoruz. Evet, ben bu sırayı bitirip dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada bir zincir çektim, döndüm. Şimdi önceki sıralarda 2 idi. Son 2 sırada 3 tane krem yaptık. Şimdi 4'e çıkarıyorum. 1, 2, 3,
Ve dördüncüyü şöyle kremi arkada bırakıyorum ve gri ile kapattım. Yani 4 tane krem yapmış oldum. Ve burada 24 taneydi grilerim. Şu anda 22 tane olacak. Şöyle tek tek 22 tane griyi örüp dönüyorum arkadaşlar. 4 tane krem, 22 tane gri. Evet, 21 tane sık iğnemi yaptım. 22. sık iğnemi hemen kremle kapattım. Bakın, gri ipimi burada bırakıyorum ve sadece kremle örmeye devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Bu sırayı tekrarlıyoruz. 1 2 3 dördüncüde sık iğneyi kapatmıyorum ve gri ile kapatıyorum. Şöyle ipimi sıkılaştırıyorum. Ve yine burada 22 tane sık iğnemi yapıyorum. Şöyle göstereyim, çok videoyu uzatmayalım. 4 tane kremle sık iğne, 22 tane gri ile ve yine 4 tane kremle bitiriyoruz. Evet, bu sıramı da bitirdim. Bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. 4 tane sık iğnem vardı. 5'e çıkarıyorum. 1 2 3 4 5. de hemen ilmeğimi değiştiriyorum, rengimi ve yine sık iğne yapıyorum arkada ipimi yürüterek. Bu sırada grilerim 20 tane olacak. 2 3 4 20 tane sık iğnemi yapıp dönüyorum. Evet, 20. sık iğnemi kremle kapattım. Gri ipimi yürütmeyi bıraktım ve 1 2 3 4 ve 5. Evet, 5 krem, 20 tane gri, 5 tane kremle bitirdim. Şimdi bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Hemen burada krem iplerimi altıya çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. da rengimi değiştirdim. İpimi sıkıştırdım ve 18 tane gri ile örüyorum. Yine arkadan, daha doğrusu bu şekilde önden ipimi yürüterek 18 tane sık iğnemi yapıp hemen dönüyorum. 18.'yi kremle kapatıyorum. Gri ipimi burada bıraktım ve krem rengimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. En son 6 taneydi kremlerim, 8'e çıkarıyorum. 1 2
3 4 5 6 7 ve 8. de rengimi değiştiriyorum. Şöyle, evet. Şimdi burada gri ile 14 tane öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 14 tane gri ile örüp hemen döneceğim. Evet, 14. de kremle kapattım. Gri ipimi bıraktım ve devam ediyorum krem ipimle. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. 8 14 8 şeklinde ördük. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bir zincir. Bu sırada 10 tane krem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. da hemen rengimi değiştiriyorum. Şöyle ipimi çekiştiriyorum ve burada 10 tane gri. 1 2 3. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu sırada 10 tane krem, 10 tane gri, 10 tane krem yapıp hemen dönüyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. 10 krem, 10 gri, 10 krem sıramı bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Ve burada 12 tane kremle öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. de renk değiştiriyorum. 6 tane gri ile 1 2 3 4 5 6 altıncıyı kremle kapattım ve yine burada gri ipimi bırakıyorum ve 12 tane sık iğnemi yapıyorum krem renkle ve daha sonra devam ediyoruz. Evet, bu sırayı da bitirdim. 12 krem, 6 gri, 12 krem. Bu sırayı 3 kez tekrar edeceğiz. Birinci sırayı bitirdik. İkinci sıraya geçiyorum ve yine 12 tane krem, 6 tane gri ve 12 tane krem şeklinde 2 kez daha tekrar edeceğim. Yani bu sıra toplamda 3 sıra olması gerekiyor. 12 6 12 3 sıra aynı şekilde ilerliyoruz. 12 krem, 6 gri, 12 krem sıram toplamda 3 sıra oldu. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Kremlerimi 14 tane sık iğneye indiriyorum. 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11. de renk değiştiriyorum. İpimi sıkıştırıyorum ve yine burada 6 tane kuyruk sayımız değişmiyor. Kuyruğa başladık artık. 6 tane gri ile sık iğnemi yapıp hemen dönüyorum. 6. da renk değiştiriyorum. Artık gri ipimi bırakıyorum. Burada yürütmüyorum. Şöyle ipimi sıkılaştırdım. Burada 13 tane kremle sık iğne yapıp dönüyorum. 13 tane olacak. 13 tane sık iğnemi bitirdim. Bir zincir çektim, döndüm. Bu sırayı tekrarlıyorum. 13 krem, 6 gri ve 11 tane kremle bitiriyorum. Yine bir önceki sıranın aynısı, yani 13, 6, 11 şeklinde burayı da aynı şekilde örerek tamamlıyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, modelimi çevirdim. Burada 11 tane sık iğnem vardı. Ona düşürüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Gri ile kapatıyorum ve yine burada 6 tane gri ile sık iğne yapıyorum. 6 tane gri ile sık iğnemi yaptıktan sonra diğer tarafta 13 tane vardı. 14 tane kremle bitiriyorum. Yani 10, 6, 14. Evet. 14 tane sık iğnemi bitirdim. Bir zincir çektim. Yine bu sırayı tekrar ediyorum. 14 tane krem, 6 tane gri, 10 tane krem şeklinde bu sırayı da tamamlayalım. Evet. Evet, toplamda 10 tane sık iğnemi bitirdim. Çeviriyorum. Bu sırada 10 tane sık iğnemi 9'a düşürüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'da renk değiştiriyorum. Ve yine burada 6 tane, çok pardon, şöyle kremi de altta yürütelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Renk değiştiriyorum. Gri ipimi burada bırakıyorum. Şöyle sıkılaştırıyorum. Ve burada 15 tane krem var arkadaşlar. Buradaki sıramız 9, 6 ve 15. Sıramı bitirdim. 15 tane sık iğnemi yaptım. Dönüyorum ve bu sırayı 6 kez tekrarlıyoruz. Yani 15 tane sık iğne, 6 tane gri sık iğne, 9 tane krem. Çeviriyorum. 9 krem, 6 tane gri ve 15 tane krem şeklinde ilerliyorum. Buraya döndüm. 15, 6, 9. Bu şekilde toplamda
ilk sırayla beraber toplamda 6 tane aynı sırayı örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim ama burada bir düzeltme yapmak istiyorum. 15 6 9 9 6 15 sırasını 6 sıra yapalım dedim ama maalesef yanlış söyledim. 4 sıra yapacağız toplamda. Bunu videonun başında hatırlatırım. 6 sıra örelim dediğim yerde 4 sıra yapalım diye muhakkak hatırlatırım. Arkadaşlar burada ben 4. sırada bitirdim. 6 sıra olmayacak. Toplamda 4 sıra 9, 6, 15 sıralarını yapacağız. Evet, burada yine ben 9 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. da ipimi değiştiriyorum. İpimi şöyle sıkılaştırıyorum ve burada grilerim 6 taneydi, 7'ye çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen burada ipimi değiştiriyorum rengini. Gri ipimi burada bırakıyorum. Şöyle sıkıştırarak bırakıyorum. Ve burada 14 tane sık iğnem olmuş olacak. 2 3 4 14 tane sık iğnemi yapıp hemen dönüyorum. 14 tane sık iğnemi bitirdim. Bir zincir çektim, çevirdim. Burada 14 tane sık iğnemi 13'e indiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. de renk değiştiriyorum. Ve yine burada gri ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane grim var. 8. de renk değiştiriyorum. Gri ipimi sıkıştırıp bırakıyorum ve yine burada 9 tane krem sık iğnemi yapıp dönüyorum. 9 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim, modeli çevirdim ve burada 9 tane sık iğnemi 10 taneye çıkarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. da renk değiştiriyorum. Şöyle ipimi sıkıştırıyorum. Şöyle, çok pardon. Alttan kremi de yürütüyoruz tabii ki. 1 2 3 4 5
6, 7 tane gri ile ördüm ve kremle devam ediyorum. Yine kremle sıra sonuna kadar devam edelim. 13 tane sık iğnemi bitirdim. Bu sırayı tekrar edeceğiz. Bir zincir çektim. 13 tane krem, 7 tane gri ve burada 10 tane krem şeklinde devam edelim. Evet, bu sıram da bitti. 10 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi burada sık iğnemi, krem sık iğnemi 11'e çıkarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11. de rengimi değiştiriyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Ve yine burada şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. gri sık iğnemde rengimi değiştirdim. Gri ipimi burada bıraktım. Yine 13 tane krem ipimle sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Evet, sıramı bitirdim. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim ve artık son sıradayız. Şöyle hemen buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. sık iğnemde griye geçiyorum. Ve hemen burada 1, 2, 3. de renk değiştiriyorum. Pardon. 4. de renk değiştiriyorum. 4 tane gri yapmış oluyoruz. Yani hemen rengimi değiştiriyorum. Ve gri ipimi de burada bırakıyorum. Ve sıra sonuna kadar yine kremle devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, 12 tane sık iğne ile bitirdim ve kuyruk bölümümüz bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet, şimdi artık gri ipimi uzunca kesiyorum. Şöyle gri iple işimiz kalmadı. Ve şöyle incecik bir tığ alıyorum. Size saklamayı da göstereceğim. Çok ince tığ alıyorum çünkü ilmeklerim sıkı ve ayrılmasını istemiyorum. Herhangi bir ilmeğe batırdım aynı renginden. Gri ise griyi de saklayacağız. Krem ise krem de saklayacağız. Şöyle ilmeklerin içine batarak şöyle düzgün ilmeklerin içine batmak istiyorum. İnanılmaz sıkı da örmüşüm. Tığım zor batıyor. Evet. Şöyle içlerinden geçireceğim. Şöyle elimle de düzelteceğim. Evet, bu şekilde ilmeklerin aralarından geçireceksiniz. Eminim ki benim kadar böyle sıkı sıkı yapmazsınız.
daha rahat geçirebilirsiniz. Şu şekilde geçiriyoruz aralardan ve iplerimi saklıyorum. Zaten çok ip olmadığı için hani saklayacağınız 1, 2, 3, bir de keseceğimiz ip var. 4 tane ip. Şu da şuradan şöyle sarkmış tek bir ilmek. Onu da şurayı bozmaması için şöyle kesiyorum. Evet. Bakın şöyle burası tersi, burası düzü arkadaşlar. Şimdi ben normalde 30 tane sık iğne ile yaptık. 30 tane 30 sıra yükselmemiz gerekiyor. O yüzden ben normalde zaten şablonunu göreceksiniz. Altta bir sıra krem yok. Direkt hemen şuradan başlamışlar. Krem ve griden. Ben bir sıra krem buraya yaptık beraber. Bir sırada hemen bu üstte yapacağım. Yani 2 sıra yapmayacağım. Bir sıra yapacağım. 30 tane sırayı tamamlamak adına. Hemen burada bir zincirimi çektim. Çevirdim. Ve tüm sık iğnelere batarak sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir sıra sık iğnemi ördüm. Bir zincir çektim ve çeviriyorum. Bakın bir sıra krem altta, bir sıra krem üstte oldu ve toplamda 30 sıra örmüş olduk. Şimdi tekrar şöyle birer sıra etrafına çerçeve olarak devam edeceğim. Bir zincirimi çektim ve her bir sık iğne tepesine tek tek batarak sık iğnemi yapıyorum. Şu bölüme gelene kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Hemen şöyle yan bölüme geldim. Burada hemen bir zincir çekiyorum ve önümdeki bakın şöyle bir boşluk var. Hemen ona batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın batacağımız yerler belli zaten. Şöyle tek tek batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Dönemeçlerde yani köşelerde bir zincir çekerek dönüyoruz. Kasma yapmaması adına gördüğünüz gibi şöyle bu şekilde hemen şöyle açıp göstermek istiyorum. Bu şekilde dönerek şurada bırakıyoruz arkadaşlar. Bunu daha da büyütmek isterseniz birkaç sıra dönebilirsiniz. Bu şekilde ben şuraya kadar gelip ondan sonra bitirip ütüleyeceğim tabii ki. Karşıdan buhar tutacağım. Elimle düzelteceğim. Daha sonra şuradaki ipleri de saklayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben motifimi bitirdim. Karşıdan buhar tutup elimle düzelttim ve şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Yalnız kuyrukların şöyle uçları nereye baktığı tamamen size bağlı. İstediğiniz yöne yapabilirsiniz. Bizim yaptığımızın tam tersini yaptığınızda tam kuyruk şuraya bakacak. Bizim gibi yaptığımızda şuraya bakacak. Yani şuradaki eksiltmeleri eğer başta yaparsak kuyruk buraya bakıyor. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.